keşfetleriyle yaşamı boyunca kendisine ün ve saatli bir takipçi kazandıran Fransız astrolog ve doktor Nostradamus 1503'te Fransa'da doğdu. Ölümünden bu yana geçen yüzyıllarda insanlar onu Fransız devriminden Adolf Hitler'e, 11 Eylül terör saldırılarının ve hatta 2020 koronavirüsün yükselişini bu kitapta bahsedildiğinden tanır. Bu kitap 1555'te yayınlandı ve o zamandan beri ona dünya çapında ün kazandırdı. Nostradamus'a göre dünyanın sonu 3797 yılında olacaktır. Nostradamus 14 veya 21 Aralık 1503'te Fransa'nın Saint-Rémy provinsi Michel de Nostradame kentinde doğdu. Rainier de Saint-Rémy ve varlıklı bir tahıl tüccarı ve yarı zamanlı Yahudi kökenli olan noter olan kocası Jaume de Nostradame'nin 9. çocuğundan biriydi. Nostradame'nin büyük babası Kaykasonet yarım yüzyıl önce Katolikliğe geçmiş ve kısmen İngizasyon sırasında zulümden kaçınmak için soyadını Nostradame olarak değiştirmiştir. Nostradamus'un çocukluğu hakkında çok az şey biliniyor. Ancak kanıtlar okulu hızla ilerlerken çok zeki olduğunu gösteriyor. Hayatının başlarında torununda büyük bir zeka ve potansiyel gören anne tarafından dedesi Remy tarafından eğitiliyor. Bu süre zarfında genç Nostradame Latince, Yunanca, İbranice ve matematiğin temelleri öğretildi. Büyük babasının aynı zamanda onu Yahudi geleneğinin kadim ayinleri ve astrolojinin gök bilimleriyle tanıştırdığına ve Nostradame'nin cennet fikrini ve bunları insan kaderinin nasıl yönlendirildiğine ilk kez maruz kalmasına sağladığına inanılıyor. Nostradame 14 yaşında tıp okumak için Avignon Üniversitesi'ne girdi. Ancak bir yıl sonra veba salgını nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Kendi hesabına bir süre zarfında kırsal bölgeye dolaştı. Bitkisel ilaçlar araştırdı ve eczacı olarak çalışmaya başladı. 1522'de tıp doktorasını tamamlamak için Montpellier Üniversitesi'ne girdi. Bazen astroloji fikirlerini reddeden Katolik rahiplerin öğretilerine karşı olduğunu kendi ifadeleriyle belirtiyordu. Üniversite yetkililerinin onun önceki eczacılık deneyimini keşfettiğini ve bu nedenle onu okuldan kovmak için bulunduğuna dair bazı haberler vardır. Belli ki okul elle ticaret olarak kabul edilen bu işe karşılan ve herkese pek az ilgi gösteriyordu. Bunlara rağmen sınır dışı edilmediğini ve 1525'te doktorluk yapmak için lisans aldığını belirtiyor. Bu sırada adını Nostradame'den Nostradamus'a kadar birçok ortaçağ akademisyeninin geleneği olduğu gibi Latinleştirdi. Sonraki birkaç yıl boyunca Nostradamus veba kurbanlarını tedavi ederek Fransa ve İtalya'ya dolaştı. O zamanlar bilinen bir çare yoktu. Çoğu doktor civadan yapılan iksirlerle kan alma ve hastaları sarımsakla ısıtılmış elbiseler içinde giydirme uygulamasına güveniyordu. Nostradamus vebayla mücadele için çok ilerleyici yöntemler geliştirmişti. Hastaların kanını akıtmadı ve bunun yerine etkili hijyen uyguladı ve enfekte cesetlerin şehir sokaklarından kaldırılmasını teşvik etti. Hafif veba vakaları olan hastalar için biraz rahatlama sağlayan kuşburnundan yapılan bitkisel bir pastil olan gül hapı yaratmasıyla tanındı. Tedavi oranı etkileyiciydi. Ancak hastaların temiz tutulmasına, az yağlı diyetler uygulanmasına ve bol miktarda temiz hava sağlanmasını öneriyordu. Zamanla Nostradamus tedavileri için kendini bir şekilde yerel bir ünlü doktor olarak buldu ve birçok Provence vatandaşından finansal destek aldı. 1531'de Fransa'nın güneybatısındaki bir kentten zamanın önde gelen bilgilerinden Julius Caesar Schuyler ile çalışmaya başladı. Orada evlendi ve sonraki yıllarda 2 çocuğu oldu. 1534'te İtalya'ya tıbbi bir görevle seyahat ederken karısı ve çocukları muhtemelen vebadan öldü. Karısını ve çocuklarını kurtaramamak onu toplumda ve patronu Schuyler'in gözünden düşmesine neden oldu. 1538'de dini bir heykel hakkında gelişgüzel bir açıklama yapan Nostradamus'a karşı sapkınlık suçlamasıyla mahkeme açıldı.
Kilise mahkemesinin huzuruna çıkması emredildiğinde akıllıca bir şekilde İtalya, Yunanistan ve Türkiye üzerinden birkaç yıl seyahat etmek için eyaleti terk etmeye seçti. Antik gizem okullarına yaptığı seyahatler sırasında Nostradamus'un psikik bir uyanış yaşadığına inanılır. Nostradamus'un efsanelerinden biri İtalya'daki seyahatler sırasında bir grup Fransız keşişle karşılaştığını ve birini gelecekteki papa olarak tanımladığını söylüyor. Felice Peretti adlı keşiş Nostradamus'un kehanetlerini yerine getirerek 1585'te Papa 5. Sixtus olarak seçildi. İngizisyondan korunmak için yeterince uzun süre kaldığını hisseden Nostradamus, veba kurbanlarını tedavi etmek için Fransa'ya döndü. 1547'de memleketi Salon de Provence'ye yerleşen Nostradamus, anne Ponsarde adında zengin bir dul kadınla evlendi. Bu evlilikten 6 çocukları dünyaya geldi. Nostradamus ayrıca bu zamana kadar tıp bilimi üzerine 2 kitap yayınladı. Bunlardan birisi Romalı doktor Galen'in çevresiydi. İkinci kitap De Traitis Fermentis, veba tedavisi ve kozmetiklerin hazırlanması için tıbbi tarif kitabıydı. Memleketine yerleştikten birkaç yıl sonra Nostradamus tıptan uzaklaşmaya ve daha çok okülte doğru ilerlemeye başladı. Geceleri çalışma odasında su ve şifalı bitkilerle dolu bir kasenin önünde meditasyon yaparak saatler geçirdiği söylenilir. Meditasyon Nostradamus'a değişimler ve vizyonlar getirecekti. Vizyonların geleceğe yönelik tahminlerinin temeli olduğuna inanılır. 1550'de Nostradamus ilk astrolojik bilgi almanağını ve gelecek yılın tahminlerini yazdı. Almanaklar çiftçiler ve tüccarlar için yararlı bilgiler sağladıkları ve yerel folklorun eğlenceli parçalarının ve gelecek yılın tahminlerini içerdiği için o zamanlar çok popülerdi. Nostradamus vizyonları hakkında yazmaya ve onları ilk almanağına dahil etmeye başladı. Yayın büyük bir tepki aldı ve adını tüm Fransa'ya yaymaya başladı. 1554'te Nostradamus'un vizyonları almanaklardaki çalışmalarının ayrılmaz bir parçası haline geldi ve tüm enerjisini Yüzyıllar adını verdiği devasa bir esere yönlendirmeye başladı. Önümüzdeki 2000 yılı tahmin eden 100 tahmin içeren 10 cilt yazmayı planladı. 1555'te büyük, uzun vadeli tahminlerinin bir koleksiyonu olan Kehanetler kitabını yayınladı. Muhtemelen dini zulme karşı savunmasız hissederek 4 satırlık kafiyeli, 4 satırlık ayetler ve Güney Fransa'nın bir lehçesi olan Yunanca, İtalyanca, Latince gibi diğer dillerin bir karşımını kullanarak kehanetlerinin anlamlarını gizlemek için bir yöntem tasarladı. İşin garibi, Nostradamus, Roma Katolik Kilisesi ile iyi bir ilişki içindeydi. Sapkınlık suçlamasıyla asla yargılanmadığına inanılıyor. Bununla beraber popülaritesi artan Nostradamus, Rönesans'ın en önemli isimlerinden biri oldu. Nostradamus, bazıları onu şeytanın hizmetkarı olduğunu düşündüğü ve diğerleri onu sahte ve deli olduğunu düşündüğü için tahminleri bazen tartışmalar yaratıyordu. Bununla birlikte birçok kişi Nostradamus'un ruhen ilham aldığına inanıyordu. Buna rağmen ünü Avrupa'da gittikçe artmaya başladı. Fransa Kralı 2. Henry'nin karısı Nostradamus'un en büyük hayranlarından biriydi. Ailesine yönelik isimsiz tehditleri ima ettiği 1555 yıllık almanaklarını okuduktan sonra çocuklarına bursları açıklamak ve hazırlamak için onu Paris'e çağırdı. Birkaç yıl sonra onu Kral Henry'nin sarayında müsteşar ve olağan hekim olarak çalışmaya başladı. 1556'da Nostradamus bu sıfatla hizmet ederken Kral Henry'ye atıfta bulunduğu varsayılan 1. yüzyıllardan başka bir kehaneti de açıkladı. Kehanet, savaş alanında daha yaşlı olanı yenecek olan genç bir aslandan bahsediyordu. Genç aslan, yaşlı olanın gözünü deler ve acımasız bir ölümle öldürür. Nostradamus, kralı törensel mızrak dövüşünden kaçınması konusunda uyardı. 3 yıl sonra Kral Henry 41 yaşındayken bir tören esnasında rakibinin mızrağı Kral Henry'nin vizörünü deler ve gözünün arkasından beyninin derinliklerine girdiği için mızrak dövüşü maçında ölür. Nostradamus yayınlanmış tahminlerini adliye astrolojiye dayandırdığını iddia ediyordu. Gezegenleri ve yıldız cisimlerinin dünya ile ilişki içinde hesaplayarak gelecekteki olayları tahmin etme yeteneği vardı.
Ayrıca birçok kişi Nostradamus'un tahminlerine inanmıyordu. Nostradamus'un tahminleri dönemin profesyonel astrologları tarafından çokça eleştiriye maruz kalıyordu. Nostradamus'un gut ve artrit hastalığı vardı. Hayatının son yıllarında bu durum cildin altında veya vücudun boşluklarında anormal miktarlarda sıvının biriktiği ödem veya şişkinliğe dönüştü. Nostradamus bu hastalıktan tedavi olmak istemiyordu. Bu durum konjestif kalp yetmezliği ile sonuçlandı. 1566 yılının Haziran ayının sonlarında Nostradamus'un avukatlarından kapsamlı bir vasiyet hazırlanmasını istedi ve mülkünün çoğunu karısına ve çocuklarına bıraktı. 1 Temmuz akşamı sekreteri "Güneş doğarken beni canlı cezalandıramazsınız" dediği iddia ediliyor. Ertesi sabah Nostradamus yatağının yanında yerde yatarken ölü bulundu. Tarihin en ünlü kahinlerinden biri olan Nostradamus, bugüne kadar pek çok kehanetin doğru çıkmasıyla tüm dünyada biliniyor. Peki Nostradamus 2022 yılı için neleri öngörüyor? 1 numara Asteroid çarpışması. Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri arasında bir asteroid olarak yorumlanabilen bir ifade yer alıyor. "Bir ateş görüyorum ki gökten düşecek." Bu ifadenin kesin olarak neyi açıkladığı bilinmese de akla en yatkın olan seçenek bir asteroidin çarpmasıdır. 2 numara enflasyon veya açlık ön plana çıkacak. Nostradamus'un kehanetinde "bal mumdan daha pahalıya mal olacak" ifadesi yer alıyor. Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insan hem cinsine çaresizlik içinde yemeğe yol açacak ifadeleri yer alıyor. Umuyoruz tüm dünyadan bahsediliyor. 3 numara yapay zeka. Ay yüksek dağın üzerinde gece dolu. Yalnız bir beyne sahip yeni bilgi görür. Öğrencileri tarafından ölümsüz olmaya davet edildi. Gözler güneye, eller göğüste, bedenler ateşte. Nostradamus'un bu kehanetini yorumlamak oldukça güç. Fakat birçok kişi yeni bilgi kavramını yapay zeka ile bağdaştırıyor. 4 numara yeni küresel ısınma faciaları. Güneş gibi baş parıldayan denizi yakacak. Karadeniz'in yaşayan balıkları hemen kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç kaldığında yerel halk onları kesmek için uğraşacak. Nostradamus'un bu sözleri açık bir şekilde dünyanın 2020'de ısınacağını ve yeni felaketleri beraberinde getireceğini gösteriyor.